Herkese merhabalar, ben Doktor Mustafa Üye. Bugün sizlere Ramazan'da kilo vermek için tek öğün beslenenlerden bahsedeceğim. Ramazan diyeti videomuza çok büyük bir ilgi gösterildi. Bunun için hepinize çok teşekkür ediyorum. Bu diyetle ilgili onlarca soru geldi. Bugün merak edilen sorulara yanıt vermeye çalışacağım. Ramazan'da ve genel anlamda tek öğün nedir, nasıl yapılır? Pek çok soruya yanıt bulacağınız faydalı bir video olacak. Videoda yer alan önerileri uygulayan ve kilo veren onlarca kişi oldu. Ayrıca bu kişilerin şişkinlik, hazımsızlık ve reflü gibi şikayetleri azaldı, enerjileri ise arttı. Kilo verenlerin yorumlarını da sizlerle paylaşacağım. Tek öğün günde sadece bir kez yemek yemeye dayanan bir beslenme şeklidir. Ramazan'da kilo vermek isteyen ve herhangi bir hastalığı olmayan kişilere sahurda sadece su içerek tek öğün beslenmelerini tavsiye ettik. Tek öğünde kaslar erimez mi? Diyetlerin hepsinde kaslar erir. Fakat tek öğünde bu minimum düzeydedir. Çünkü nöroadrenalin seviyesi artar ve enerjimizi artırır. Bunun yanında büyüme hormonu artar ve kas onarımını sağlar. Tek öğünde metabolizma yavaşlamaz mı? Pek çok kişi bu sorunun cevabını merak ediyor. Hayır, yavaşlamaz, çünkü yağlardan biz çok daha fazla enerji elde ediyoruz. Bu konuda yapılan iki araştırma var. Bir tanesinde insanlar 2 gün aç kalıyor. Diğerinde ise 4 gün aç bırakılıyor. 4 günlük açlıkta bile metabolizma hızı artıyor. 2 günlük açlıkla alakalı yapılan araştırmada da yine metabolizma hızı artıyor. Yani sahura kalkmayalım mı? Hayır, kalkalım ve suyumuzu içelim. Sahura kalkmak sünnet. Bizim sahur yapmamızdaki amaç gayrimüslimlerden ayrılmak. Bu konudaki kaynağı Diyanet'in sitesinden bulabilirsin. Peki sahurda hiç yemek yemeyelim mi? Hayır, kalkalım ve yiyelim. Çünkü sahur en güzel anıların biriktiği zamanlardandır. Hiç mi tatlı yemeyelim? Hayır, haftada 1-2 kez tatlı yiyebilirsiniz ama abartmamak gerekiyor. Enerjimiz düşer mi? Hayır, düşmez. Yağlar yakıldığı için hatta enerjiniz çok daha fazla artacaktır. Sahurda hurma ya da meyve yesem olur mu diye soruluyor. Tabii ki olabilir. Bunlar sağlıklı gıdalar. Fakat ağzımıza atılacak herhangi bir lokma yağ yakımını bozacağı için kilo verimini yavaşlatacaktır. O yüzden kilo vermek isteyenler sahurda hiçbir şekilde ağızlarına herhangi bir lokma atmamalılar. Önerileri dikkate alıp kilo veremeyenler de olabiliyor. Bu kişileri incelediğimizde gece yatmadan önce yoğurt ya da bal ya da sahurda bir tane hurma yediklerini görüyoruz. Şunu söylüyorum, dünyanın en sağlıklı yiyeceği bile olsa kesinlikle sahurda değil, iftarda yenmeli. Sahurda yenen her lokma yağ yakımını yavaşlatacaktır. İftardan sahura kadar ne kadar su tüketileceği soruluyor. Saat başı bir su bardağı kadar idealdir. Bu da 1-1,5 litre ediyor. Hayatının en rahat oruçlarını tuttuğunu söyleyenler ve ibadetlerini çok rahat bir şekilde yaptığını söyleyenlerden bahsedeceğim. Kaçamaklarına rağmen uzun süredir veremediği kiloları verenlerden bahsedeceğim. Ramazan'da bir hafta içerisinde 3 kilo verenlerden, 5 kilo verenlerden bahsedeceğim. Kadınların özel günlerinde tek öğün yapıp yapamayacağına dair sorular geliyor. Bu günlerde bir öğün değil 2 öğün yapılabilir. Yaş ve kuru meyve tüketimi artırılabilir. Tek öğünün dışında Ramazan'da neden kilo alındığına dair sorular da gelmiş. Normalde her gün evimizde tatlı olmaz ama Ramazan'da her gün tatlı yiyoruz. Ayrıca gece sahurda kalkıp hamur işleri yiyoruz. Bunlar da çok yoğun karbonhidrat içerdiği için kilo olarak dönüyor. Tek öğünde meyve ve kuru yemişi ne zaman yiyeceğiz diye soruyorlar. Meyve ve kuru yemişi iftarda yiyebilirsiniz. Çay, kahve, bitki çayı ve maden suyu da su tüketimine dahil edilebilir. Ramazan'da su tüketimi nasıl olmalı? Ramazan'da iftar esnasında su tüketimi olduğunda çok ciddi bir şişkinlik, hazımsızlık ve reflü yaşayabilirsiniz. Dolayısıyla iftardan 1,5-2 saat sonra sıvı tüketimini tekrardan başlatmakta fayda olacaktır. En çok gelen sorulardan bir tanesi de gebe ve emziren anneler tek öğün diyeti yapabilir mi? Ben tek öğün tavsiye etmiyorum kesinlikle. 2 öğünlü bir sistemle hem emziren anneler hem gebeler çok rahat bir şekilde kilo verebiliyorlar. Biz de emziren annelerle 2 öğünlü programı güvenle uygulayabildik. Hekiminize danışmanızda fayda olacaktır. Artık Ramazan'ın ortalarına geldik. Vücudumuz oruca alıştı. Artık zaten sahurda su içtiğinizi farz ediyorum. İftarı da hafif bir şekilde geçirerek kilo veriminizi çok daha fazla artırabilirsiniz. Orucun genel olarak sağlığı iyileştirici etkisi vardır. Reflüden dolayı oruç tutamayanlar var. Su içme kurallarına dikkat edilirse reflü şikayetleri azalacağından oruç tutmak daha kolay olacaktır. Tek öğüne alışırken ilk 2-3 gün biraz zorlanabilirsiniz. Fakat sonrasında vücut çok rahat bir şekilde tek öğünü devam ettirebiliyor. Ramazan'da spor ne zaman yapılmalı? Bu konuda da çok fazla soru geldi. Vücut yemeklerden sonra sindirim moduna geçer ve dinlenir. Dolayısıyla spor için 3 farklı önerim var. Bir tanesi iftardan 1,5-2 saat öncesi. İkincisi iftardan 1,5-2 saat sonrası. Üçüncüsü de sahurdan 1,5-2 saat sonrası. Ben en çok iftardan 1-2 saat öncesi, ikindi ile akşam vakti arasını tavsiye ediyorum. Ramazan'da tek öğünle verdiğimiz kiloları nasıl koruyacağız? Bu soru da çok fazla soruldu. Bundan bahsetmiştim. Haftada 2 gün pazartesi ve perşembe oruçlarını tutacağız. Ayrıca yine ayda 3 gün dolunay oruçlarını tutacağız. Bu da ayda yaklaşık bir 10 gün
oruç tutmaya tekabül ediyor. Bu oruçlarımızda tek öğün tutarak verdiğimiz kiloları koruyabiliriz. Hatta sonrasında da kilo verimine devam edebiliriz. İftarda ne yenmeli diye soruluyor. İftarda meyve, çorba, salata ve ana yemek yenebilir. Ayrıca yanında kuru yemiş de tüketilebilir. Sahurda su yerine başka içecekler tüketilebilir mi? Evet, tüketilebilir. Sahurda şekersiz olarak çay, kahve, maden suyu ve bitki çayı tüketilebilir. Tek öğünde kıt moduna girilmez mi? Hayır, girilmez. Yağlar yakılacağı için çok daha fazla bir enerji sağlayacak. Hiç mi Ramazan pidesi yemeyelim? Hayır, yiyelim. Haftada bir kez Ramazan pidesi yiyebilirsiniz. Tek öğün kabızlık yapabilir mi? Evet, yapabilir. Dolayısıyla meyve ve sebze tüketimini artırmanızı tavsiye ediyorum. Kabızlık hiç istediğimiz bir durum değil. Tatlı isteğimizi nasıl bastırabiliriz diye soruluyor. Ben kuru meyve tüketimini tavsiye ediyorum. Ara öğün var mı? Hayır, ara öğün yok. Kesinlikle ara öğün ve atıştırmalık yok. Tek öğün herkese aynı sonucu vermeyebilir. Şeker hastalarında ya da mitokondriyal fonksiyonları işlemeyen kişilerde bu anlattığım sistemler geçerli olmayacaktır. Dolayısıyla kesinlikle hekiminize danışmalısınız. Ramazan'da ne zaman tartılalım diye soruluyor. Ben sabah kalkınca tuvalet ihtiyacını giderdikten sonra her gün tartılmayı tavsiye ediyorum. Limonlu su içilebilir mi iftarla sahur arasında diye soruluyor. Hayır, ben tavsiye etmiyorum. Limonu salataya sıkıp içebilirsiniz. Tek öğün beslenme yetersizliğine yol açar mı diye soruluyor. Bu konuda diyetisyenlerden destek alabilirsiniz. Gerekli beslenme planı sizler için oluşturacaklardır. Tek öğün kadınlar için uygun mu? Bazı kadınlarda tek öğün adet düzensizliğine yol açabiliyor. Dolayısıyla bu dönemlerde 2 öğüne çıkabilirsiniz. Kuru meyve ve yaş meyve tüketimini de artırabilirsiniz. Çay ve kahvenin yanında atıştırmalık ya da çekirdek tüketebilir miyiz diye soruluyor. Hayır, tüketilmez. Çünkü yağ yakımını bozacaktır bunlarda. Diyetten sonra kaçamak yapınca neden hızla kilo alıyorum diye soruluyor. Çünkü 1 kilo kadar karbonhidrat tüketildiği zaman 3 kilo kadar ödem tutuluyor. Dolayısıyla 1 kilo ekmek, hamur işi, makarna gibi gıda tükettiğiniz zaman 4 kilo kadar vücut ağırlığınız su tutabilir ve artabilir. Nasıl bir beslenme tarzını önerirsiniz diye soruluyor. Kesinlikle bitkisel beslenmeyi tavsiye ediyorum. Haftada 1 ya da 2 kez hayvansal gıda tüketebilirsiniz. Nasıl bir beslenme tavsiye ediyorsunuz diye soruyorlar. Ben bitkisel tabanlı Akdeniz diyeti tarzı diyetleri tavsiye ediyorum. Ne kadar çok bitki tüketirseniz o kadar çok sağlığınız iyileşecektir. Bana nasıl bir beslenme tarzı önerdiğim soruluyor. Ben genel olarak sağlıklı yaşam için 4 maddeden bahsediyorum. Birinci madde günde en fazla 2 öğün tüketilecek. İkinci madde ara öğün ve atıştırma yasak. Üçüncü madde ekmek, hamur işi, makarna gibi lifsiz karbonhidratlardan uzak durulmalı. Dördüncü madde kola, alkol, meyve suyu ve şekerli içeceklerden uzak durulmalı. Bu 4 maddeye dikkat ederseniz hayatınız boyunca rahat edebilirsiniz. Buraya kadar izlediniz ve en az 3 bilgi öğrendiyseniz lütfen kanalımıza abone olun. Eğer videoyu beğendiyseniz beğenmeyi, sevdiklerinizle paylaşmayı ve kanalımıza abone olmayı unutmayın. Sonraki sağlıklı yaşam videolarında görüşmek üzere. Hoşça kalın.